Herkese merhaba kıymetli izleyenler. Yayınıma hoş geldiniz. İncirlerle alakalı sulanır mı sulanmaz mı diye bir tartışma var. Tabii ki hemen şunu ifade edeyim baştan. Bütün ağaçlar sulanır. Yani ağaçların büyük bir oranı yani sudan ibaret olduğu için suya zaten ihtiyacı var. Yani su olmasa bütün ağaçlar kurur. Tabii ki incirler de bunlardan bir tanesi. Sadece şunu diyebiliriz. Yani incir gibi, zeytin gibi ağaçlar suya tabii ki çok dayanıklı ağaçlar. Eğer su imkanımız yoksa, arazimiz var da su imkanımız yoksa tabii ki incir gibi, zeytin gibi ağaçlardan dikmekte fayda var. Şimdi ben şöyle somut bir örnek var. Yani bağımızda bu gördüğünüz incirimiz yani 35-40 yıllık incir. Ama boyutları bu. Ben geçen seneden beri bu zeytin incirimi sulamaya başladım. Kıymetli izleyenler bakınız yaprakları şu anda bugün galiba 20 Temmuz günlerden. Temmuz ayının 20'si bakınız 2 kere suladım güzelce, yaprakları yemyeşil. Geçen yıl ve önceki yıllarda bu mevsimde bu incirimin yaprağı sarı oluyordu ve çok da incir tutmuyordu. Bakınız bu sefer incirleri de var, başında meyvesi de var. Yani şu gördüğünüz ağaç 35-40 yılda bu hale geldi. Ama 2 yıldır dediğim gibi suluyorum ve yeşillendi, büyümeye başladı. Şimdi ben başka ağaçlarımı göstereceğim. Aynı zamanda dikilmiş olan ağaçlarımız var. Bu da aynı dikilmişti. O ağacımız da büyüklüğünü görüyorsunuz. Bakınız kocaman oldu. Tabi oranın biraz da toprak yapısı buraya nazaran kıraç gibi, onu da ilave etmekte fayda var. Yine bakınız kıymetli izleyenler, bu da aynı sürede dikilmiş bir ağacımız. Bakınız bu daha büyük, kocaman, dev gibi bir incir. Son bir incirimiz var. Onu da göstereyim. Kıymetli izleyenler, bu incirimiz de bakınız aynı o incirle, yani bunların hepsi aynı sürede aynı zamanda dikilmiş incirlerimiz. Bunlar kocaman oldu. Yalnız şunu az önce de ifade ettim, buranın toprak yapısı biraz daha farklı. Ama bunları ben 10 yıldır suluyorum. Öbür az önce ilk başta gösterdiğim inciri de 2 yıldır sulamaya başladım. Yani o da gelişmeye başladı. Çünkü bütün ağaçların suya ihtiyacı var. Sulamak lazım. Yani sulamadığımız zaman hem büyümez hem meyve tutumu da az olur. Yani ben senede 1 ya da 2 kere suluyorum. 7. ayın başı gibi, bu sene bahar yağışlı geçtiği için 7. ayın başı gibi suladım. Yani 20 gün önce suladım bunları birer kere. Hatta şu incir ağacımızı hiç sulamadım. Çünkü bu çok büyük. İncirin kökleri derinlere kadar gittiği için bu ağacımızı hiç sulamadım. Bakınız yemyeşil, su istemiyor. Yapraklarından anlarsınız zaten. Eğer ki yaprakları bakınız şu şekildeyse, şuradaki gibi bakınız sararmış. Eğer incirimizin yaprakları bu şekildeyse su istiyor demektir. Yani birden fazla sulayabilirsiniz. 2 de sulanabilir. Duruma göre onu artık sizler ayarlarsınız. Kıymetli izleyenler, inciri sulama konusunda ölçülü olmak lazım. Yani aşırı bir şekilde de sularsak incirlerimizde ekşime meydana geliyor ve şırası da çok az oluyor. Yani bu dengeyi tutturmak lazım. Dediğim gibi havanın kuraklık durumuna göre
bir ya da iki kere sulanabilir. Eğer ki artık biliyorsunuz kurak geçiyor. Yani sonbaharda kurak geçiyor. Bir kere de hasattan sonra yani Eylül ortası gibi de sulanabilir. Ben bazen Eylül ortası gibi de hasattan sonra da incirimizi suluyorum. Şimdi sonuç olarak kıymetli izleyenler, ben sulanmayan ağacımızı size gösterdim. Çok bunların yani onda bir büyüklüğünde belki de. Yani bütün ağaçlar sulanır ama sulama zamanını iyi tespit etmek lazım. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.